Merhabalar. Bu videoda Nemo 17 step motoru Arduino ile sürmek için bir sürücü devresi yapacağız. Bunun için bize bir köprü lazım. H köprüsü. Şekildeki gibi 1 ve 4'ü kapatırsak bir yönde, 2 ve 3'ü kapatırsak tersi yönde motor dönebiliyor. H köprüleriyle bu şekilde iki yönlü kontrol sağlayabiliyoruz. Fakat step motorlarda iki bağımsız bobin çifti olduğu için iki tane H köprüsü kuracağız. İlk olarak 8 adet BD135 transistörleri şekildeki gibi lehimliyoruz. Sonrasında karşılıklı olarak kolektör ve emitörleri birleştiriyoruz. Ayrıca base bacaklarına da 1K direnç ekliyoruz. Bu transistör ve işlemcimizi ters akımdan koruyacak. 1K direncin sebebi bu. Şimdi de kolektörleri pozitif kaynağa, emitterleri de negatif kaynağa bağlıyoruz. Bu kısım önemli çünkü bu sıralama Arduino kodu yazarken işimize yarayacak. Yanlış olursa sürücü devresi doğru çalışmaz. Sürücümüzün motora bağlandığı çıkışlarımızın bağlantısını yapıyoruz. Bunun sırası da önemli. Ve son olarak flyback diyotlarımızı şekildeki gibi bağlıyoruz. Devre şeması çok karmaşık gözükmesin diye sadece ilk transistörde gösterdim. Diğer 3 çıkış için de aynı şekilde bağlantı yapacağız. Bunlara ek olarak artı ve eksi kabloları uzattım ve dişi pinler ekledim. Bu devre ortak negatif kullanıldığı için Arduino ile eksi kutuplar birbirine bağlanacak. Bu devre şemasını etkilemez. Son şema bu şekilde olacak. Arduino çıkış bacakları tanımlıyoruz ve bunları şemaya göre birleştiriyoruz. Negatifleri de birleştiriyoruz. Bu da önemli. Devremiz hazır. Şimdi her adımda hangi transistöre ne değer vermemiz gerektiğini söyleyen bir tablo hazırladım. Motorumuz 1 2 3 4 sırasıyla gidersek ileri, 4 3 2 1 diye gidersek geri dönecek. Burada bekle hızımızı ayarlama değişkeni olarak kullanılacak. Adım say kaç adım atmak istediğimizi burada belirtiyoruz. Bir dur fonksiyonu tanımladım. Hareketler sırasında bekleme olsun, geçişleri daha iyi fark edelim diye. Tabloda 1 yazan yerlere high, 0 yazanlara da low değeri yazıyoruz. Kodları 5 slide şeklinde hazırladım. Kodları buradan kopyalayabilirsiniz. İsteyen sonraki bölüme geçebilir. Burada switch case yöntemi kullandım. For döngüsüyle de istediğimiz adıma kadar sayarken işlemci hangi adımda olduğunu seçiyor ve o bacaklara tablo değerlerini veriyor. Loop kısmında tam adım ileri,
yarım adım ileri, tam adım geri, yarım adım geri olarak ayarladım. Devreyi 6 volt 300 miliamperlik bir güç kaynağıyla besliyorum. Arduino'yu ise USB portundan, istersek de dışarıdan da besleyebiliriz. Şimdi kodumuzu yükleyelim. Motorumuzun tam bir adımı 1,8 derece, yarım adımda 0,9 derece. Bu yüzden adım sayısını 200 seçtim ki tam bir tur görelim. Şimdi dışarıdan komut vererek döndürelim. Bunun için pull-up rezistörlü push buton devresi yapalım. Şemadaki gibi 10 ve 11 bacaklarına bağlantı yapıyoruz. Kodlar bu şekilde. Burada gene switch case kullanabilirsiniz. Ben if ile yazdım. Şimdi kodumuzu çalıştıralım.